Oreşnik, Avangard, Burevestnik, Sarmat, Zirkon, Kinjal ve daha nicesi. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Ruslar ambargolarla geri kalmış teknolojiye rağmen neden balistik füze teknolojisinde Amerika'dan önde? Son dönemde nereye baksak, hangi haberi, testleri duysak karşımıza hep aynı tablo çıkıyor. Rusya, balistik ve hipersonik füze teknolojisine yatırım yapıyor ve bunu sahada kullanıyor. Oreşnik füzesinin Ukrayna'da denenmesi, Sarmat füzelerinin devasa menzilleri, Mach 24 hızında olan Avangard'ı görünce akıllara şu soru geliyor. Nasıl yani? Güçlü Amerikan ekonomisi dururken yıllardır ambargolarla boğuşan Ruslar nasıl balistik füze teknolojilerinde bu kadar ilerlediler? Dışarıdan bakıldığında bu durum çok mantıksız geliyor değil mi? Trilyonlarca dolarlık savunma bütçesine sahip bir ülke nasıl olur da füze yarışında geriye düşer? Size öyle mucizevi gibi gelmesin. Her şeyin arkasında bir devlet stratejisi yatıyor. Bu konuyu sizi karmaşık askeri terimlere boğmadan tek tek anlatacağız. Ancak videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricamız olacak. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru koşuyoruz. Medyada olmayan, konuşulmayan veya cevabını merak ettiğin soruları öğrenmek istiyorsan kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Önce temel meseleyi anlayalım. Rusya, balistik füze teknolojisinde, özellikle kıtalar arası balistik füzeler, hipersonik alanlarda Amerika'dan bazı kritik noktalarda operasyonel olarak önde. Bazı diyoruz çünkü Ruslar sanıldığı gibi de aslında her noktada önde değil. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki en temel sebebi Sovyetler Birliği'nden kalan güçlü miras. Sovyet dönemi mühendisleri Amerika'ya ulaşmak için uzun menzil ve çok büyük savaş başlığı yükü gerektiğinden ağır sıvı yakıtlı kıtalar arası balistik füzelere odaklanmıştı. Bu miras bugün RS-28 Sarmat yani şeytan diye adlandırılan Satan 2 ile devam ediyor. Olayın kırılma noktasına bakalım ve 2002 yılına gidelim. Soğuk Savaş yıllarında Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki denge çok basitti. Sen beni vurursan ben de seni vururum ve ikimiz de yok oluruz. Bu denge sayesinde kimse tetiğe basamıyordu. Ancak 2002 yılında Bush döneminde Amerika çok kritik bir adım attı ve antibalistik füze antlaşmasından tek taraflı olarak geri çekildi. Washington yönetimi açıkça dedi ki ben artık dünyanın her yerine gökyüzünden gelebilecek her türlü füzeyi havada vuracak trilyon dolarlık kalkanlar kuruyorum. Bu açıklama Moskova'yı şoka uğrattı. Düşünsenize, eğer Amerikan kalkanı tamamlanırsa Rusya'nın elindeki tüm füzeler etkisiz olacak ve ülke Amerika'ya karşı tamamen savunmasız kalacaktı. Ki gerçekten tamamladılar. Amerika'nın Türkiye'de, Romanya'da, Polonya'da, Güney Kore'de ve kendi topraklarında en gelişmiş hava savunma sistemleri bulunuyor. Bu sebeple köşeye sıkışan Rusya'nın harekete geçmesi gerekiyordu. Önünde iki seçenek vardı. Ya Amerika gibi kendi kalkanını kuracak ya da o kalkanları delecek balistik ve hipersonik füzeler geliştirecekti. Ruslar Amerika'nın kalkanlarını delmeyi seçtiler. Bütün mühendislik gücünü ve bütçesini Amerika'nın kalkanlarını delecek, durdurulamaz füzeler üretmeye yatırdı. Yani Amerika savunmaya odaklanırken Rusya tamamen o savunmayı çökertmeye odaklandı. Teknolojik olarak bu üstünlüğü sağlamalarının anahtarı ise hızdan ziyade manevra ve öngörülemezlik oldu. Dünyanın en iyi hava savunma kalkanları Amerika'da. Amerikan radarları hızını ve açısını bildiği için füzenin nereye düşeceğini milimetrik hesaplayıp onu havada vurabiliyor. Bunu yakın zamanda İsrail, Amerika ve İran savaşında gördük. İsrail'e ve Amerikan üslerine atılan birçok balistik füze THAAD Patriot antipi radarları sayesinde tespit edildi veya düştü. Ruslar bunu bildikleri için füze konusunda hep ileriyi hedeflediler. Mesela Avangard gibi hipersonik süzülme araçlarını sahaya sürdüler. Peki bu doktrinlerin, stratejilerin ve füzelerin mimarları kim? Tabii ki Sovyet döneminden kalma araştırmacılar ve mühendisler Rusya'nın balistik füze teknolojisini geliştirmeye devam etti. Ama bunlardan 3 kişi daha çok ön planda. 2002 sonrası modern füze programının mimarları şunlar. Birincisi Gerbert Yefremov. Bu adam hipersonik silahların babası. Rusya'nın Amerikan kalkanlarını aşmak için tasarladığı uzayda süzülen Avangard hipersonik planörünün baş tasarımcısı. İkincisi Yuri Solomonov. Modern balistik füzelerin mimarlarından biri. Sovyetlerin hantal sıvı yakıtlı füzelerinden bugün Rus ordusunun bel kemiğini oluşturan katı yakıtlı hızlı fırlatılabilen mobil füzelere geçişin mimarı.
Topol-M, Yars kıtalar arası balistik füze ve denizaltılardan atılan Bulava füzelerini o tasarladı. Ayrıca Moskova Isıl Teknoloji Enstitüsü'nün efsanevi baş tasarımcısı. Ve üçüncü adamımız Valeri Kashin, taktik ve havadan atılan füzelerin beyni. Karadan atılan İskender balistik füzelerinin ve onun savaş uçaklarına uyarlanmış hipersonik versiyonu olan Kinjal'in arkasındaki beyin. Günümüzde ise yönetiminde iki farklı patron bulunuyor. Biri askeri, diğeri endüstriyel kanadı yönetiyor. Askeri kanatta Orgeneral Sergey Karakayev var. 2010 yılından bu yana Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. Kıtalar arası balistik füzelerin, Sarmat, Yars ve Avangard hipersonik sistemlerinin silolara yerleştirilmesi, hedeflenmesi ve askeri doktrin çerçevesinde kullanıma hazır tutulmasından bizzat sorumlu. Askeri kariyeri boyunca sadece füze birliklerinde görev yapmış, tam bir nükleer caydırıcılık uzmanı. İkinci isim sanayi patronu Boris Obnosov. Füze üreten fabrikaları tek çatı altında toplayan devlete ait Taktik Füzeler şirketinin genel müdürü. Eski bir havacılık mühendisi ve diplomat olan Obnosov, 2003 yılından beri bu devasa tekelin başında. Özellikle Zirkon hipersonik füzeleri, KH-101 seyir füzeleri ve hava savunma sistemlerini delen akıllı mühimmatların kesintisiz çıkmasını, fabrikalara parça tedariğini ve Ar-Ge süreçlerini o yönetiyor. Füzelerin nerede geliştirildiğine ve üretildiğine bakalım. Votkinsk fabrikasıyla başlayalım. Burası Rus füze üretiminin kalbi. Moskova'nın yaklaşık 1000 kilometre doğusunda, Ural Dağları'nın eteklerinde yer alır. Katı yakıtlı stratejik füzeler olan Yars, Bulava ve taktiksel İskender füzeleri bu tesislerde üretilir. Krasmash fabrikasıyla devam ediyoruz. Dünyanın en büyük kıtalar arası balistik füzesi olan ve ondan fazla nükleer başlık taşıyabilen sıvı yakıtlı RS-28 Sarmat'ın üretim merkezi. Ve sonuncusu NPO Moshinostroyenia. Burası hipersonik teknolojilerin geliştirilme yeri. Gerbert Yefremov'un uzun yıllar yönettiği bu tesis, avantgard hipersonik araçlarının ve gemisavar hipersonik zirkon füzelerinin üretildiği gizli fabrika. Rusların neden Amerika'dan önde olduğu sorusunun bir diğer cevabına geçelim. Rus mühendisler Amerikan kalkanlarının diğer zafiyetlerini de hedef aldılar. Bir füzenin havada en kolay vurulabildiği an, fırlatma rampasından yavaşça yükseldiği ilk saniyelerdir. Ruslar bu zaafı ortadan kaldırmak için Kinjal füzesini savaş uçaklarından yüksek irtifada ateşlenecek şekilde tasarladı. Böylece füzeler saniyeler içinde radarların altından hedefine kilitlenir duruma geldi. Dahası Amerika'nın erken uyarı radarlarının tamamı füzelerin geleceği Kuzey Kutbu'na dönükken Ruslar 35.000 kilometre menzilli devasa Sarmat füzesini geliştirdi. Bu füze dünyayı tersten dolaşıp Amerika'yı radarların kör noktası olan Güney Kutbu üzerinden vurabilme yeteneğine sahip. Özetle Ruslar, füze yarışında Amerika'nın önüne geçmeyi füzelerini sadece daha hızlı yaparak değil, onları yön değiştirebilen ve durdurulamaz bir yapıya kavuşturarak başardı. Yani teknolojisini ve birikimini Sovyetlerden sonra devam ettirdi. Bunu devlet politikası savunma doktrini haline getirdi. Yakın zamanda Ukrayna'da ateşledikleri ve Avrupa'da büyük panik oluşturan Mach 10 hızındaki Oreşnik füzesi de işte bu 20 yıllık kalkanı delme planının sahadaki en somut ürünü. Şimdi gelelim meselenin rakamsal boyutuna ve envanterlere. Bakalım kim nasıl önde? Ruslar gerçekten sanıldığı gibi önde mi? İki ülkenin de atışa hazır 1700 civarında nükleer başlığı var. Yani sayılar birbirine çok yakın. Ancak iş bu başlıkları taşıyacak araçlara geldiğinde Amerika'nın elinde 1970'lerden kalma her biri en fazla 3 başlık taşıyan yaklaşık 400 adet Minuteman 3 füzesi duruyor. Güvenilirler mi? Evet. Ama tasarımları çok eski ve yerleri bilinen sabit kuyularda bekliyorlar. Rusya'nın elinde ise 320 civarında kıtalar arası füze var. Ama bunlar yepyeni sistemler. Üstelik bazıları mobil olduğu için yerlerini tespit etmek de zorlaşıyor. Rusya'nın gelecekteki projeleri var mı? Bu sorunun peşinden gidelim. İşte burada durum daha da ilginçleşiyor. Ruslar artık sadece havadan veya uzaydan saldırmayı planlamıyor. Gelecek projeksiyonlarında nükleer motorlu seyir füzeleri var. Mesela Buravestnik adını verdikleri bir füze projesi üzerinde çalışıyorlar. Bu füze gücünü küçük bir nükleer reaktörden aldığı için teorik olarak havada aylarca uçabilecek sınırsız bir menzile sahip. Yani Amerika'nın kalkanlarının etrafından dolaşmak için dünyanın etrafında defalarca tur atabilir. Rus askeri kaynakları füzenin 10.000 ila 20.000 kilometre arasında bir menzile sahip olduğunu belirtiyor. Devam edelim. Tabii Amerika tüm bunlara seyirci kalmıyor.
Kara kuvvetleri için Dark Eagle adında tırlardan fırlatılan ve ses hızının çok üzerine çıkan yeni nesil hipersonik silahların testlerini bitirip birliklere teslim etmeye başladılar. Deniz kuvvetleri cephesinde ise CPS adını verdikleri bir sistem var. Bu füzeleri devasa Zumwalt sınıfı muhriplere ve Virginia sınıfı nükleer denizaltılara yerleştiriyorlar. Amerika'nın amacı dünyanın herhangi bir noktasını okyanusun derinliklerinden ateşlenen radarda görünmez bir hipersonik füzeyle 1 saat içinde vurabilmek. Yani savunmadan ziyade saldırı gücünü artırarak ben de seni vurabilirim demeye getiriyorlar. Ama asıl akıllara ziyan proje uzayda yaşanıyor. Amerika hem Rus hem de Çin füzelerini daha yörüngedeyken vurabilmek için Altın Kubbe adını verdikleri bir sistem planlıyor. Bu plan uzaya tam 7800 adet önleyici uydu ve füze ağı kurmayı içeriyor. Düşünsenize. Gökyüzünü kelimenin tam anlamıyla elektronik bir ağla örmek istiyorlar. Fakat gelin görün ki bu altın kubbenin maliyeti tam 1,2 trilyon doları buluyor. Rusya ve Çin sadece birkaç milyar dolara durdurulamaz füzeler üretirken Amerika'nın onları engellemek için trilyonlar harcamak zorunda kalması Amerikan bütçesinde bile onarılamaz kara delikler açacak bir maliyet tuzağıdır. Zaten Rusların en başından beri istediği şey tam olarak buydu. Amerika'yı ekonomik olarak yıpratmak. Peki tüm bu yarışın içinde sinsi ilerleyen ve her ülkeyi geçmeyi hedefleyen Çin ne yapıyor? Çin'in durumu çok daha farklı ve tehlikeli. Rusya bu işi sadece ayakta kalmak için yaparken Çin devasa ekonomik gücü ve üretim kapasitesiyle oyunu tamamen kendi kurallarına göre yeniden yazıyor. Nasıl mı? Çin'in en büyük amacı Amerika'yı Pasifik Okyanusu'ndan ve Tayvan çevresinden uzak tutmak. Bunun için gemi katili lakabıyla bilinen DF-21D ve DF-26 balistik füzelerini ürettiler. Hareket halindeki Amerikan uçak gemilerini binlerce kilometre öteden tam isabetle vurmak için özel olarak tasarlandı. Amerika bugüne kadar tüm gücünü uçak gemilerinden alıyordu. Çin ise bu füzelerle o gemileri kıyılarına bile yaklaştırmama doktrinini benimsedi. Ayrıca DF-17 adını verdikleri kendi hipersonik süzülme araçlarını da envantere kattılar. Çin yüzlerce yeni füze silosuyla sadece bölgesel bir güç olmayı değil, Amerika ve Rusya'yı geride bırakmayı hedefliyor. Rusya'nın aksine Çin'in bu füzeleri binlerce adet üretebilecek devasa bir fabrikasyon gücü ve bitmek bilmeyen bir bütçesi var. Tüm bunları anlattıktan sonra şu soruyu sormadan da geçmeyelim. Füzelerde durum buyken Rusya veya Çin genel anlamda teknolojik olarak Amerika'dan üstün diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Dışarıdan bakanlar için füze sayıları veya hipersonik hızlar göz boyayıcı olabilir. Ancak bir alanda çok başarılı olmak her alanda üstün olduğunuz anlamına gelmez. Rusya'nın füzeleri iyi yapması gerek. Çünkü yapacak başka güçlü alternatifleri yok. Amerika'nın ise binlerce yeni balistik füzeye hiçbir zaman ihtiyacı olmadı. Onların elinde dünyanın her okyanusunu tutan uçak gemisi filoları, radarlara yakalanmayan F-35 hayalet uçakları ve dünyanın en güçlü hava kuvvetleri var. Rusya, Ukrayna'daki bir hedefi vurmak için yüzlerce kilometre öteden milyonlarca dolar değerindeki Oreşnik füzesini fırlatmak zorundayken, Amerika görünmeden işi sessizce bitirebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca işin asıl koptuğu yer teknoloji, yani çip ve yazılım. Bir füzenin mekanik olarak kusursuz uçması yetmez. İçindeki elektronik beyinlerin de o derece gelişmiş olması gerekir. Bugün Rusya ambargolardan ötürü kendi ileri teknoloji mikroçiplerini üretemiyor. Hatta Ukrayna geçen Voronezh'deki Rusya'nın önde gelen mikroelektronik ve yarı iletken cihaz üreticilerinden biri olan Sborka tesisini vurdu. İşin komik tarafı sahada düşen füzelerin içinden çamaşır makinelerinden sökülmüş Batı menşeili çipler çıkıyor. Dışa bağımlı bir çip endüstrisiyle uzun soluklu bir teknolojik savaş kazanılamaz. Savaşı yöneten uydular, yapay zeka, kesintisiz veri aktarımı ve birbirleriyle anlık konuşan askeri ağlar konusunda Amerika dünyada hala tartışmasız şekilde rakipsiz. Sonuç olarak Rusya bütün parasını tek bir hamleye yatırdı ve Amerikan kalkanını delip geçen hipersonik füzeler geliştirerek oyunda büyük bir avantaj elde etti. Çin ise devasa üretim gücüyle sessizce iki tarafı da alt etmeye hazırlanıyor. Ancak uydularıyla havada ve denizde hakimiyete sahip olan taraf hala Amerika. Rakipleri füze teknolojisinde çok sert bir hamle yapmış olsa da savaş teknolojisinin genel altyapısal gücü hala Batı'nın elinde bulunuyor.
Sizce gerçekten Ruslar balistik ve hipersonik füzelerde Amerika'dan önde mi? Yoksa Amerika altın kubbe gibi trilyonluk projelerle bu tehdidi de savuşturmanın bir yolunu bulacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.